Merhaba, günaydın. Burada şu anda sabah 8:30 ve yeniden seferdeyiz. Endonezya'daki yağmurlardan sonra nihayet yolda bizi güneşli ve pırıl pırıl bir hava karşıladı. Bir önceki videoda uzun uzun kömür yükleme operasyonu izleyip Endonezya'dan Filipinlere doğru demir almıştık. Şimdi de 6 gün sürecek Filipinler yolundayız. Kömür yüklemesi yapıldığı için ve gemimiz henüz kalktığından güvertede hala kömür tozları görülüyor. Her tahliyeden ve her yüklemeden sonra yapıldığı gibi tayfamız geminin güvertesini yıkamaya baş taraftan başladı bile. Denizde yapılan yolculuklarda, özellikle okyanus aşırı olanlarında coğrafya derslerinden hatırladığımız saat farkları hesaplamaları hayatımızın sürekli içindedir. Yolculuk boyunca bu saatler sıklıkla ileri ya da geri alınır. Bazen bu sıklık bizim uykularımızı da etkiler. Saat dilimleri değiştikçe görevdeki zabit tüm gemi personelinin bu gece yarısı saatlerin 1 saat ileri ya da geri alınacağını duyurur. Gemide her kamerada ve yaşadığımız kısım olan yaşam mahallinin her yerinde bu anonsları duymak için hoparlörler vardır. Crew, attention all crew. Tonight, ship's clock will be advanced by 1 hour. I say again, tonight, ship's clock will be advanced by 1 hour. Thank you. Az önce provamızdaki şu gemiye düdüğümüzü örttürdük. Endonezya'dan Filipinlere 6 gün süren yolculuğun ardından bu gece Filipinlere varacağız. Yaklaşık 1,5 saattir limana yakın bir yerlerde kanal seyri yapıyoruz ve şu an dışarıda dolunay var. Videoda hiçbir şey görünmese de şehrin ışıklarıyla beraber benim için ışıl ışıl bir manzara var. Ayrıca baş taraftaki ışıkların yanmasından yanaşma ya da demir atma manevrası olacağını tahmin ediyorum. Kanal seyri olduğu için görevli tüm denizciler akşam 8'den sabah neredeyse 5'e kadar görev yerlerindeydi ve sabah 5'ten sonra kömür tahliye operasyonu başladı. Dün gece Filipinler limanına direkt yanaştık. Yüklemenin 2 gün süreceği tahmin ediliyor. Şu anda bulunduğumuz gemide çalışan Filipinli arkadaşlarımız var. Biz de bir Filipin limanındayız. Normal şartlarda aylardır gemide olup inmeyi bekleyen Filipinli arkadaşlarımızdan bazıları bu limanda inmeliydi fakat burası özel bir limanmış ve burada bize iniş ya da çıkış izni vermedikleri gibi kendi vatandaşlarına bile personel değişimi imkanı tanımadılar. Aileleri bu bölgeye yakın olanlar burada kısa süre için de olsa sevdiklerini görebilirlerdi. Maalesef bu limanda bu mümkün olmadı ve onlar adına üzgünüz. Onlar da biraz üzgünler. Bir önceki limanda yüklenen kömür yükünün Filipinler'de tahliyesini görüyoruz. Kepçeler geminin ambarlarına dalıp çıkıyor ve 13 günde aldığımız yükü 2 günde boşaltacağız. Bu süreler yükün cinsine, limanın teknolojisine, hava şartlarına göre farklılıklar gösterebiliyor. Şu anki görüntüler doğanın güzelliği karşısında insan aklının zuhur etmesi gibi adeta. Bu insanlara çoğunlukla zıt iki şey olarak görünür ama benim algımda pek de öyle değil. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. Imagine something better, yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street.
to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet when everyday life gets you down. Kömür yükü tahliyesi sırasında limanın kepçeleri kullanılıyor. Kepçelerin yükü boşalttığı bu alanda şu anda kömür tozu gibi görünen şey aslında su. Su püskürtülerek kömür tozlarının dağılması engelleniyor. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. Parlak bir Filipinler sabahında kahvaltı için Zabitan yemek salonundayım. Bakalım kahvaltıda neler var. Bu hazır pilav tenceresi Uzak Doğu'da oldukça yaygın. Her öğünde pişmiş pirinç bulmak mümkün. Tam olarak pilav diyemiyorum çünkü haşlanmış pirince daha yakın bir tadı var. Güvertede tahliye bitmiş ve ambar kapakları kapatılmış. Demek ki kalkış çok yakın. Evet, 2 günlük liman maceramızın bir kez daha sonuna geldik ve burada da karaya ayak basmak mümkün olmadı. Kalkış hazırlıkları tamamlanmak üzere. Baş tarafta güverteciler hazırlıklarını tamamlıyorlar. Yeniden mürettebat görev yerlerinde. Sevimli romorkörlerimiz gemimizin hareketine yardım etmek için yeniden buradalar. Bir süre için baş taraftaki güvertecileri ve gemimizin romorkörlerce ağır ağır döndürülmesini izleyeceğiz. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Arkadaşlarımız dışarı çıkamadılar ama acente aracılığıyla sevdikleri bazı lezzetleri gemiye getirmeyi başarmışlar. Bize de tüm kibarlıklarıyla ikram ettiler. Şu an onlara bakıyoruz. Tatlı bir kurabiye ve kurutulmuş ahtapot. You seem to easily forget how to play. İşte yeniden seferdeyiz. Şu an köprü üstündeyim. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster. Her sabah olduğu gibi sabah kahvaltısı için Yaşam Mahalli'nde alt kata indim. Bu katta bu bölüm tam ortadan ayrılmış halde. Sancak tarafta Zabitan yemek salonu, iskele tarafta da personel yemek salonu var. Bu tip gemilerin hepsinde bu tasarım bu şekildedir. Yani aynıdır. Burası bir Türk gemisi olmadığı için genelde siyah çay yok ama bu şekilde sallama siyah çay istenmiş daha önce. O yüzden şanslıyız. Orta kısımdaki semaverde çayımı doldurarak Zabitan yemek salonuna geçiyorum. Aşçıbaşı'nın büyük buzdolapları haricinde Zabitan ve personel yemek salonlarında anlık kullanım için ekstra böyle buzdolapları olur.
Şu an uzaktan belki hoş görünüyor ama yemek üzere aldığım beyaz peynir kumanya istenirken bizim lezzet anlayışımıza en yakın ne bulunduysa o alınmış. Tadı pek harika değil ama hiç yoktan iyidir. Sonuçta gemideyiz. Her gemide denizcilerin kontrat süreleri farklı olabilir. Bizim gemiden inme vaktimiz yaklaşıyor. Mümkün olan en yakın zamanda mümkün limanda ineceğiz. Bu nedenle etraftaki çalışmalarımı toplamaya şimdiden başladım. Gördüğünüz gibi ambar kapakları açık. Güvertede bir sonraki liman için hazırlıklar var. Gemiye adım attıktan sonra kameramız epey değiştiği için İnişimiz yaklaştığından genel bir kamera videosu çektim. Bu gemide bulunduğum 4,5 ayın sonunda kameramız yokluktan varlığa doğru iyi bir süreç geçirdi. Önceki videoları izleyenler hatırlayacaktır. Burada çok kötü bir halımız vardı, çok kirliydi. Kameramızın halısını kendi ellerimizle değiştirmiştik. Uzak Doğu'da sıklıkla kullanılan bir kettle türü görüyoruz. Buraya ben sürekli olarak filtrelenmiş su ekliyorum. Böylece kamerada daimi çay yapabilir, sıcak suyumuz oluyor. Şöyle kısaca dolapları da göstereyim size. Burada Kore'den gelen bir ginseng çayımız var. Patlamış mısır normalde gemi için çok uygundur, çok pratiktir. Mikrodalgada patlatılır. Zaten Türkiye'de de satılıyor. Fakat bu Çin'den gelmiş ve o kadar şekerli ki böyle şeyleri sevmeme rağmen benim için bile fazla geldi. Bir önceki aşçımız fıstık kavurmuş. Ben aslında bunu yiyemeyeceğimi düşünmüştüm ama gemide öyle bir an geliyor ki her şeyi yemek mümkün oluyor. Bu da onlardan biri. Bunu söylememin nedeni aç kalmak falan değil. Fakat istediğiniz şeyi istediğiniz zaman yiyemeyecek bir mahrumiyet ortamında olduğunuz zaman bir süre sonra tatminsiz bir açlık baş gösterebiliyor gemideyken. Kamerada kullanmak için bir fincan eksiğimiz vardı. Ben de kamarottan bir fincan istedim. Gemiye gelen fincanlardan biri tozu üzerindeyken sırlanmış. Tabii gemiye geldikten sonra iade etmek mümkün olmadığı için böyle tozlu değişik bir fincanımız oldu. Daha önceki videolarımdan birinde önceden yapılmış isteklerin gemiye botla gelişini görmüştük. Estetik kaygı aranan son şey olduğu için gemiye gelen bu ürünler kontrol edilmiyor ve sadece ürünün gemideki mevcudiyeti önemli olduğundan böyle şeylerle sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Daha önceki videolardan birinde bahsetmiştim. Tüm çekmecelerde gemilere has bir kilit sistemi var. Çektiğiniz zaman açılmıyor. Yukarı kaldırıp çektiğiniz zaman açılıyor. Bunun nedeni de sallantıda bütün çekmecelerin kendiliğinden açılıp kapanmaması. Aynı zamanda dosya dolapları da oldukça sert açılıp kapanıyor ki yine sallantılarda dolap kapakları açılıp kapanmasın. Gemide çok nadir kullanılacak bir şey varsa o da bu tip bir basküldür. Çünkü doğru gösterme olasılığı oldukça düşüktür. Geminin sallantısı ve sabit durmaması nedeniyle gemi sancağa yatınca +5, iskeleye yatınca +7 gibi tamamen yanlış şeyler gösterebilir. Normalde her gemide bir denizci takvimi olur. Fakat bu gemide uygun bir liman denk getirilemediği için şirket tarafından takvim yollanmamış. Bu yüzden yeni yıla kendi takvimimizle girdik. Zamanın akışı gemideyken hiç de anlaşılır değil. Bu takvimde hangi limanda ne kadar kalmışız, ne kadar yolculukta geçmiş onları işaretliyorum. Bu telefon hepimizin bildiği, eskiden evlerde kullanılan, herkesin kamerasında bulunan, gemi içi haberleşmeyi sağlayan klasik bir telefon. Bu gördüğünüzse diğer telefonlara erişim olmadığında enerji gerektirmeden çalışabilen bir telefon ve her kamerada yok. Sadece makine dairesi, dümen dairesi, jeneratör odası, kaptan ve baş mühendis kameraları gibi belli başlı acil durum haberleşmesi gerektiren yerlere koyulan bir telefon, üzerindeki kol çevrilerek çalışan bir acil durum telefonu. Şimdi de mühendislerin kullandığı alarm sistemi panosuna bakıyoruz. Otomasyon olan gemilerde genellikle mühendisler gece vardiyası tutmaz. Bunun yerine 2. ve 3. mühendis ve varsa 4. mühendis sırasıyla her gece görevli olurlar. Böylece makine dairesinde bulunmadıkları herhangi bir zamanda makine dairesinde bir sorun olduğunda nöbetçi mühendisin kamerasında alarm çalmaya başlar. Ve görevli mühendis önce kamerasındaki alarmı susturur, sonra da hemen makine dairesine iner. Sorunu tespit etmeye çalışır. Eğer sorun o sırada giderebileceği bir sorunsa halledip kamerasına döner.
Eğer büyük bir sorunsa baş mühendise bilgi verilir. O gece uyumadan sorunun çözülmesi gerekir. Bu panoda ayrıca hangi sistemin ya da makinenin arıza verdiği ile ilgili küçük detayları da görmek mümkün. Bu kısma çok hoş kadife bir anahtarlık kutusu yapmışlar. Fakat sefer süresince burada vibrasyon yani sallantı olduğu için anahtarlar da gereğinden fazla ses çıkarabiliyor. Ve geldik alabandaya. Alabanda benim sevdiğim bir kelime. Geminin iç duvarlarına alabanda deniyor. Başka bir anlamı olsa da Türk gemilerinde gemi duvarlarına da alabanda deniyor. Geminin her yeri metal olduğu için tüm duvarlarda mıknatıs kullanmak mümkün. O yüzden alabandaları seviyorum. Bu videoyu kaydederken gemi düdüğü çaldı. Bu sesi duyduğumda genelde lumbuzumdan dışarı bakarım. Çünkü üzerimize gelen bir gemi olabilir. Okyanusun ortasında olmanın rahatlığıyla önündeki geminin rotasının kendi gemisiyle çakıştığının farkında olmayan bir vardiya zabiti bizi fark etmeyebilir. Böyle bir durumda gemimizin vardiya zabiti henüz uzaktayken de olsa diğer gemiye telsiz ile ulaşır. Bazen de gemi düdüğünü örttürerek fark edilmeye çalışır. Ama çoğunlukla gemi düdüğü test amaçlı yani çalıştığına emin olunmak için öttürülür. Telefonum çaldı ve yemek saati geldi. Denizcilikte çöpleri ayırdığımızı söylememe çok gerek yok değil mi? Plastikler, yiyecekler, içecekler bir sürü şey aşağıda da onların tabloları falan da her yerde asılı. Buraların en sevdiğim meyvesi. Bir de bütün kapılarda böyle bir tutacak olur ki sallantıda bu kapı çarpmasın. Filipinler'de 2 günlük limanın ardından 5 gündür yoldayız. Bugün seferde 5. günümüz. Dünkü güneşli ve epeyce sıcak havadan sonra bizi yine yağmurlu, sisli, puslu bir Endonezya karşıladı. Limanda kalış sürecimiz 1 hafta olarak öngörülmüş, lakin kısa süre önceki deneyimimize dayanarak bize verilen bu süre havayı göz önünde bulundurduğumuzda 2 haftalara çıkabilir. Şu andan itibaren Endonezya sularındayız fakat demir atmamız gereken bölge için tahmini 3 saatlik hassas bir geçişimiz olacak. Bu nedenle şimdiden tüm görevli personel görev yerlerinde manevra için hazırlar. Demirde bekleyen çok sayıda gemi görülüyor. Buraya dün demirledik. Yüklemenin 2 gün sonra başlayacağı ve 3 gün süreceği söylendi. Bu öngörünün doğru olup olmadığını yaşayarak göreceğiz. Bir sonraki videomuz Endonezya'da yükleme operasyonuyla ve seferin devamı ile sürecek gibi görünüyor.
İzlediğiniz bu video bilmeyenler için sefer günlüklerimizin 11. videosuydu. Seferimizin tamamını izlemek isterseniz oynatma listesinden sıralı olarak izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu bekleyen ve yorum yazan tüm izleyicilere teşekkürlerimi sunuyorum. Sonraki kayıtlarda görüşmek üzere. Teşekkürler.